Evet, bugün viskinin tükürüksüz tarihinin yani Âb-ı Hayat'ın 2. bölümüyle karşınızdayım. 1488-1513 yılları arasında hüküm süren İskoçya Kralı 4. James tahta çıktığında henüz tüyü bitmemiş 15 yaşında bir delikanlıydı. Çünkü Orta Çağ İskoçya'sında ergenlik bunalımı artı taç formülü herhalde gayet makul bir yönetişim stratejisiydi. Görünüşe bakılırsa o dönemde kimse liderlik deneyimi diye bir şeyin varlığına pek inanmıyordu. Neyse ki genç James'in öncelikleri vardı. Hayatın güzel şeylerine karşı bir takdir duygusu geliştirdi ve İskoç viskisine karşı derin ve sarsılmaz bir aşk besledi. Zaten hakkında en anlatılabilir ve sempatik olan şey de sadece bu. James'in Âb-ı Hayat'a olan bu derin aşkı 1506 yılında Dundee'nin, ki pek ağırbaşlılığı ve zarafetiyle bilinen bir kent değildir, yerel saygıdeğer belediye eşrafını o berber cerrahlar loncasından bol bol viski stoklamaya itti. Evet, doğru duydunuz. Hem saç kesip hem de yüksek alkollü içki üreten o şahane ekipten bahsediyorum. Çünkü kim alkol damıtma işine daha uygun olabilir ki? Tabii ki bir yandan saç kesip bir yandan da ufak çaplı cerrahi müdahaleler yapan biri. İşte o garip tekel sayesinde saç tıraşı, diş çekimi ve ara sıra uzuv doğrama gibi hizmetleri veren bu lonca aynı zamanda ülkenin en güvenilir viski tedarikçisi konumundaydı. Tam bir ortaçağ multitasking versiyonu. Tabii o zamanki viski şömine başında böyle keyifle yudumlanacak bir içkiden çok sıvı formunda bir cezaydı. Henüz vahşi, ergenlik öncesi dönemindeydi. Damıtma süreci adeta bebek bezinden yeni kurtulmuş gibiydi. Meşe fıçılarda yıllanmak ise ancak gelecekte bir yerlerde hayal kuran böyle hınzır bir fıçı ustasının aklında parlayan belirsiz bir fikirden ibaretti. Ortaya çıkan sıvı ham, saldırgan, rafine olmamış ve yüksek oktanlı bir karışımdı. Yani tiner olarak kullanılsa kimse şaşırmazdı ki muhtemelen kullanıldı bile. Adı viskiydi ama tadı daha çok hadi bakalım cesaretin varsa iç tarzındaydı. Alkol oranı göklerde, çekiciliği yerin dibindeydi ve içerken sanki bir yumruğu şişeleyip boğazınıza dökmüş gibi hissettiriyordu. Sonra sahneye İngiltere Kralı 8. Henry çıktı. O manastırları neredeyse evlilikleri kadar hızlı ve hevesle dağıtan adam. Dağıttı çünkü ne de olsa dini reform yaparken kim bekaret yemini etmiş entelektüellere ihtiyaç duyar ki? Henry 1540'larda manastırları kapatırken farkında olmadan viskinin hiç beklenmedik hamisi oluverdi. Bir anda işsiz kalan keşiş orduları da haliyle bir sonraki mantıklı kariyer adımına yöneldi: kaçak içki üreticiliği. Ruhani hayal kırıklıklarıyla ve muhtemelen kendi damıttıkları buharların etkisiyle iyice coşan bu kutsal adamlar boş vakitlerinde viski üretmeye başladılar. Muhtemelen kilise tarihindeki en verimli orta yaş bunalımı buydu. Ve böylece benim gibi saygısızca ekonomistlik taslayanların 1542 büyük manastır akşamdan kalmalığı dediği dönem başlamış oldu. Başladı ve 1608 yılında tarihin ilk lisanslı viski damıtım evi Old Bushmills, Kuzey İrlanda'da açıldı. 1608. Yani Shakespeare'in hayatta olduğu ve insanların hala tıbbi müdahalelerde sülük kullandığı zaman. Yine de birileri çıkıp beyler önce şu arpayı fermente edelim demiş. Öncelikler her çağda önemli. Önemli ama her eğlenceli şeyin başına gelen viskinin de başına geldi ve devlet burnunu soktu. 1644 yılında İskoç parlamentosu kafein, kafa karışıklığı ve Kalvinizm üçlüsünün gazıyla viskiye vergi getirdi. Öyle sevimsiz bir fikirdi ki yanında kara veba parti davetiyesi gibi kalıyordu. Bu dahiyane fikir sayesinde barışçıl Highland halkı bir anda yarı zamanlı kaçakçı, tam zamanlı varil saklama uzmanına dönüştü. Bataklıklara, döşeme altlarına, hatta bir iddiaya göre gebelik numarası yaparak o kilt eteklerinin altına fıçı gizleyenler türedi. Bu kovalamaca bir kaçakçılar ülkesi doğurdu. İskoçya o dönem adeta bir Breaking Bad Highland Edition gibiydi. 1707 yılında İngiltere ve İskoçya canı sıkılan ya da paraları tüketen her çiftin yaptığı gibi ya biz artık evlenelim dediler ve birleştiler. Böylece Büyük Britanya adlı yepyeni bir siyasi yaratık doğdu. Paylaşılan kara parçası, içten içe kin tutulan ittifaklar ve vergilendirme aşkı sayesinde bir arada tutulan bu yeni oluşumun ilk icraatlarından biri içkiye vergi basmak oldu.
Ne de olsa dünyanın her yerinde milletin neşesini kaçırmak devletin en istikrarlı hobisidir. Sonra geldi 1725. Parlamento, o ayık küçük kalpleri sağ olsun, halkı nasıl daha fazla sinirlendiririz ismini verdikleri bir beyin fırtınası seansından sonra malt vergisini yürürlüğe soktu ve olan oldu. İskoçya'nın damıtım sahnesi ya tamamen merdiven altına inecek ya da sinek avlamaya başlayacaktı. Elbette daha iyi içkisi olanı seçtiler. O andan itibaren İskoç viskisi sadece bir içki değil, aynı zamanda bir saklambaç oyununa dönüştü. Fıçıları mihrapların altına, tabutların içine, kimin aklına neresi gelirse oraya tıkmaya başladılar. Ev yapımı içkiler yaylalarda fokurdarken maliyeciler, ki dünyanın en az sevilen misafirleri olarak da bilinirler, kaçak malların kokusunu almaya çalışarak fundalıklar arasında dolaşıyorlar. Damıtımcılar ise viskiyi ve dumanı gizli tutmak için bir tür fermente yarasa adam gibi gece vardiyasında çalışıyorlardı. Böylece viski de havalı bir lakap kazandı. Moonshine, yani ay ışığı damıtması. Bu isim kaçak ama klas havası verirken aynı zamanda sisteme de ince bir selam çakıyordu. Öyle ki bir ara İskoçya'daki viskinin yarısından fazlası yasa dışıydı. Bu da şunu gösteriyor ki bir İskoç'u yasal ekonomiden çıkarabilirsiniz ama viskiyi bir İskoç'tan çıkaramazsınız. Sonra sahneye İskoçların ulusal şairi, yarı zamanlı damıtımcı, tam zamanlı içki severi Robert Burns çıktı ve viskiyi bir ozanın ilham perisi, bir çiftçinin neşesi ve benim 2 kez evlenip bir ahırda uyanma sebebim diye tarif etti. Burns bu kutsal içkiyi öyle tutkuyla şiirlere döktü ki bazıları Büyük Britanya barlarının yeni yıl şarkısı olan Auld Lang Syne adlı ünlü şiirinin aslında sadece biraz fazla uzamış bir şerefe konuşması olduğundan şüphelendi. Viskiyi kimin icat ettiği hala tam bir kim önce damıttı tartışması iken daha viski ortada yokken Fransızlar, evet o sürekli burunları havada dolaşan şarapçılar konyak damıtıyor, meşe fıçılarda yaşlandırıyor ve Avrupa'daki kraliyet ailelerine lüks içki diye satıyorlardı. 18. yüzyılda Fransa'daki berbat üzüm hasadından sonra bağlarda üzüm kalmayınca iş ne içeceğiz biz şimdi sorusuna geldi. İskoç aristokrasisi de durumu değerlendirip rotayı İspanya'dan gelen şaraplara, özellikle de meşe fıçılarla taşınan sherry'e çevirdi. Yani Fransızlardan içkiyi, İspanyollardan da fıçıyı çaldılar. Böyle çok uluslu bir alkol stratejisi gibi düşünün. Bu arada ortalık boş sherry fıçılarıyla dolup taşmaya başladı. Damıtımcılar da nihayet bir aydınlanma yaşayıp acaba viskiyi balık, et ya da ne bulduysak onun fıçısında saklamak yerine şu güzelim sherry fıçılarını mı kullansak dediler. Ve işte o noktada viski bir evrim geçirdi. Başarılı oldu demek, Mona Lisa'yı fena çizmemiş demek kadar eksik olur. Sherry fıçılarının viskiye kattığı aroma bu içkiyi başka bir boyuta taşıdı. Artık sadece içmiyor, tadıyorduk. Yetmedi, bir de şu keşfedildi. Ne kadar uzun kalırsa o kadar kıymetli. Kısacası İskoçlar zamanla viskiyi bekletmenin hem tadını hem de fiyat etiketini büyüttüğünü keşfettiler ve o gün bugündür bekleyen viski güzeldir sloganıyla yaşıyoruz. Daha önceleri Avrupa'dan Amerika'ya giden sömürgeciler de yanlarında birçok şey götürmüşlerdi. Tanrı korkusu ve tabii ki damıtım alışkanlığı. İskoç ve İrlandalı göçmenler de yeni dünyaya ayak bastıktan sonra buranın toprağı da fena değilmiş diyerek kolları sıvadı ve elde ne varsa mısır, çavdar, arpa hepsini kaynatıp içilecek bir şeye dönüştürmenin yollarını aradılar. Böylece viski Avrupa'dan sonra Amerika'da da kendi evrimini geçirmeye başladı. Daha sert, daha gürültülü ve muhtemelen daha sarhoş edici bir versiyonuyla. O viski Amerika'da o kadar popüler hale geldi ki Amerikan devrimi sırasında birçok damıtımcı viskiyi bildiğiniz para gibi kullanmaya başladı. Yani banknot yoktu belki ama bir şişe viski eşittir 2 tavuk artı biraz mermi gibi gayet işlevsel bir ekonomi vardı. Hatta George Washington, o ülkenin kurucu babası olan peruklu beyefendi, sadece ülke kurtarmakla yetinmedi, bir yandan da viski damıtıyor. Mount Vernon'daki çiftliğinde yılda tam 300 bin varil çavdar viskisi üretiyordu. Yani düşünün, adam hem İngilizleri kovdu, hem anayasa yazdı, hem de barlara mal yetiştirdi. Gerçek bir multitasking efsanesi. Amerika kolonilerinin uçsuz bucaksız topraklarında yolların deveyle bile gidilemeyecek kadar berbat olduğu bir dönemde çiftçiler mantıklı bir tercih yaptı. Mısırı taşıyacaklarına damıtıp viskiye çevirdiler. Hem hacim küçüldü hem kar büyüdü.
Hem de içince her şey daha kullanılır hale geldi. Ne var ki parti bozan hükümet yine devreye girip 1791'de viskiye vergi çaktı ve olan oldu. Viski isyanı patladı. 1794 Temmuz'unda vergi müfettişi General John Neville'in evi viski sever 600 silahlı vatandaş tarafından basıldı. Vergi mi? Al bakalım tadında bir tepkiydi bu. Washington'da ülke kurduk, vergi toplayamayacak mıyız yani diyerek olaya el koydu. 13 bin kişilik milis gücünü batıya yolladı ki bu sayı dönemin ölçülerine göre bir ordu değil neredeyse nüfus sayımıydı. İsyancılar bu devlet ciddiyeti karşısında hızla dağıldılar. Elebaşılar ortadan kayboldu. Kitle protestosu da içki buharı gibi uçup gitti. Böylece Amerikan devleti içkiden vergi alınır kardeşim mesajını net bir şekilde vermiş oldu. Vergi mergi. Amerikalılar, İskoçlar ve İrlandalılar için vergi sadece bir ayrıntıydı. İçmeye devam ettiler. Karısı daha dün aldığım viski şişesinin neden yarısının boş olduğunu bana açıklar mısın diye sorduğunda Paddy sen bir pesimistsin yarısı dolu diye cevap verdi. Sabah güneş doğarken eve leş gibi viski kokarak gelen Johnny'ye karısı seni pislik umarım sabahın 7'sinde eve gelmek için iyi bir sebebin vardır dediğinde Johnny tabii ki kahvaltı diye cevap verdi. Aldığı viski şişesini ceketinin cebine koyup bisikletiyle evine giden McAllister yoldaki bir tümseye takılıp kıç üstü düştü. Kalçasında bir sıvı hissedip eliyle yokladı ve göğe doğru ellerini kaldırıp Tanrı'ya şükür bu kan diye bağırdı. İşte böyle. Viski sadece tarihin zorlu patikalarında hayatta kalmakla kalmadı, tarihi masanın altında içti. Hakkında bir şiir yazdı ve size ne olduğunu anlatmadan önce 18 yıl yıllandı. Viski sadece bir içki değil, aynı zamanda Arap zekası ve kimyasının, keşiş sabrı ve melankolisinin, vergi kaçırma sanatının, İskoç inatçılığının, İngiliz vergi manyaklığının, Fransız üzüm felaketinin, sömürgeci kapitalizmin ve arada bir romantik hikayenin damıtılmış halidir. Kıtaları, yüzyılları ve zaman zaman yasaları aşan bir öyküdür. Öykümüz daha bitmedi. 3. bölüme kadar ayık kalın, kadeh tokuşturacak, şaşı bakıp şiir okutturacak daha bir sürü çakır keyif öykümüz var.